Herkese merhabalar efendim. Bu hafta bir şey oldu ama ne oldu dedirten bir türden. Evet, 16-22 Şubat haftasına girerken gökyüzü böyle nazik uyarılar maalesef yapmıyor. Doğrudan konuşuyor bizimle. Eğer son günlerde böyle içinizde bir daralma, bir huzursuzluk ya da ya böyle devam edemem hissi varsa, ki eminim var, bilin ki bu bir tesadüf değil. Bu hafta yaşananlar telefonunuza gelen o küçük bir güncelleme gibi olmayacak. Komple işletim sisteminin değişmesi gibi düşünün, olur mu? Yani hayatın yönünü belirleyen kararların tam da eşiğindeyiz. Evet, şimdi 17 Şubat Salı günü Kova burcunda bir halkalı güneş tutulması yaşanıyor. Şimdi bu tutulma evet gürültü koparmıyor ama cerrah titizliğiyle çalışıyor. Hani bazen böyle bir evde yaşarsınız, dışarıdan bakınca her şey yolunda görünür değil mi? Tıkır tıkır işler her şey ama mutfak tezgahının altı çürümüştür ve siz bunu uzun süre görmezden gelirsiniz. Ya da örnekleri detaylandıralım. Mesela bir ilişkiniz vardır ve herkes sizi örnek çift sanır ama baş başa kaldığınızda konuşacak tek bir cümle bile bulamamışsınızdır. İşte bu tutulma tam olarak o çürüyen yeri görünür hale getiriyor bize. Yani mış gibiler, muş gibiler sürdürdüğünüz işte sırf alışkanlıktan devam etsin ne varsa bu hafta bir anda böyle sırtınızda yük gibi ağırlaşmaya başlıyor. Bu tutulma size biraz daha sabret demiyor. Bu yüzden böyle yürümüyor diyor. Çok net konuşuyor. Şimdi bu hafta tabii ki bazı kopuşlar yaşanabilir ama bunlar böyle bir anlık öfkeyle alınmış kararlar elbette olmayacak. Daha çok hani aylardır hatta yıllardır içinizde biriken artık bitti cümlesinin sessizce dışarı dökülmesi gibi olacak. Bunu kayıp gibi düşünmeyelim, olur mu? Şimdi hep böyle olumsuz bakmayalım. Yani bahar gelince hani böyle ağaçların o kuruyan dallarını bırakması gibi vardır ya. Bu bir temizlik. Bunun hemen ardından 20 Şubat Cuma günü Satürn'le Neptün yan yana geliyor. Hayat bu kez karşınıza böyle geçip çok net bir soru soruyor. Hayallerin var, evet, güzel. Peki bu hayaller için gerçekten emek vermeye hazır mısın? Hep açmak istediğin bir iş, almak istediğin bir eğitim, kurmak istediğin bir düzen olabilir. Ama artık sadece istemek yetmiyor. Ya o hayalin altına böyle sağlam bir temel atacaksın ya da ayakta durduğunu sandığınız şeyler maalesef yavaş yavaş çözülecek. Evet, bu hafta iki aşamalı çalışıyor. Önce neyin artık dikiş tutmadığını fark ediyorsunuz. Ardından da o boşluğa gerçekten neyi koymak istediğinize karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Önümüzdeki bakın çok önemli 2-3 yılın temelini gerçekten bu hafta atıyoruz. Hadi şimdi gelin bu büyük değişim senin burcunda neleri tetikliyor? Burç burç her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde bakalım. Ve tabii ki ilk olarak Koç ve yükselen Koçlar. Şimdi 17 Şubat'taki Kova tutulması seni doğrudan hayallerinden ve arkadaş çevrenden yakalıyor. Bak dikkat et buna. Şimdi şöyle düşüneceksin. Yıllardır aynı ekiple çalışıyorsun. Aynı masaya oturuyorsun ama artık o masada konuşulanlar seni hiç heyecanlandırmıyor. Hani bazen böyle bir WhatsApp grubunda durursun da böyle kimseyle konuşacak bir şeyin kalmamıştır ya. Hepimizde de olmaz mı ara ara? İşte bu tutulma sana o gruptan çıkma cesaretini veriyor. Açık hadi. İş ve para tarafına bakalım. Şimdi idare ediyoruz işte dönemi bitiyor. Maaşın yetmiyor olabilir. Emeğin görülmüyor olabilir. Ya da yaptığın iş artık üzerine böyle dar bir ceket gibi geliyor olabilir. Ya bunların hepsi yaşanabilir. Yaşamıyor muyuz normal hayatta da? Evet. Bu hafta ben burada daha fazla büyüyemem deyip bir projeden elini ayağını çekebilirsin. Evet, şimdi iş tarafı karışık. Peki aşk ve ilişkiler kısmında neler var? Evet, böyle bağırış çağırış yok. Ya bunları da bekleme. Bu hafta böyle daha çok sessiz bir soğuma var. Evet, partnerine böyle yan yana olurken şunu fark edebilirsin. Ya biz beraberiz ama başka hayatlara bakıyoruz. Ay bu çok ağır bir cümle ama maalesef bu duyguyu yaşayabilirsin. Ya da sırtına yük olan kim varsa bu hafta onlarla arana böyle görünmez ama kalın bir duvar örebilirsin. Ya bu seni mutlu edecekse yap zaten. 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün kavuştuğunda gökyüzü yakana yapışıp şunu soruyor. Hep kendi işimin patronu olacağım diyorsun. Hep şu eğitimi alacağım diyorsun. Peki bugün bunun için ne yaptın, değil mi? Sadece hayal kurup o sosyal medyada başarı videoları izleyerek Koç olunmuyor. Evet, üzgünüm. Evet, bu hafta o hayalin altına sağlam bir temel atacaksın ya da o hayal maalesef balon gibi
sönüp gidecek. Evet, net olan ve özellikle de bunu net bir şekilde söylemem lazım ki mış gibi yapmayan Koç hem cebini toparlar, bak çok net söylüyorum, hem de kafasını olabildiğince rahatlatır. Belki de sana burada en büyük tavsiyem ya da uyarım şu olabilir. Evet, tamam, Koçsun, kabul ediyoruz, eyvallah. Evet, damar çabuk akar, hatta çabuk atar. Evet, bu da doğru ama köprüleri yakarken elinde mutlaka bir harita olsun. Çünkü bu hafta gökyüzü sadece gerçekten yola çıkanları koruyor. Yani öyle o hayalperestler bu hafta maalesef iş yapmıyor. Net olacaksın ve öylece de kazanmış olacaksın. Geldik Boğa ve yükselen Boğa'ya. Şimdi 16-22 Şubat haftası Boğa ve yükselen Boğalar için huzurun var ama değerin var mı sorusunun böyle masaya yatırıldığı bir hafta. Evet, sen düzeni çok seversin biliyorum. Konforun bozulmasını da istersin herkes gibi ama sen daha fazla istersin. Ama bu hafta gökyüzü sana ne diyor biliyor musun? Sırf tadımız kaçmasın diye daha ne kadar yutkunacaksın. Bak, buralar çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Evet, 17 Şubat'taki kova tutulması seni doğrudan kariyerinden ve toplum önündeki duruşundan maalesef yakalıyor. Şöyle düşün, bir iş yerindesin, her şeyi sen toparlıyorsun. Mutfaktaki eksikten sunumdaki hayata kadar her delik senin sayende kapanıyor. Ama alkışı kim alıyor? Sen mi alıyorsun? Hayır, başkası alıyor. Ya da evde böyle herkesin hayatını kolaylaştırıyorsun. Ama bir gün yorgun olduğunda kimse senin halini gelip de sormaz. Bir de suçlu olursun. İşte bu hafta o görünmez kahraman olma hali canına tak ettirebilir. Yani yeter diyebilirsin. Beni de görün. Evet, iş ve para tarafında. Şimdi maaşım günü gününe yatıyor. Evet, çok şükür. Ama ömrümden de ömür gidiyor dediğin o noktadasın değil mi? Evet, kesinlikle o noktadasın. Hadi itiraf et sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Belki bir terfi bekliyorsun. Gelmemiş olabilir. Belki bir zam sözü vardı. O da unutulmuştur. Şimdi bu hafta ben bu emeği buraya vereceğime kendi bahçeme ekerim fikri zihninde bak iyice netleşiyor. Ama ani kararlar da verme, olur mu? Şimdi bir yöneticiyle böyle kafa kafaya bak gelebilirsin. Hani gülerek böyle söylüyorum, biraz yumuşatıyorum ama bak ciddi. Ya da bundan sonra sadece görev tanımım kadar çalışırım kardeşim diyerek böyle sessizden kendi içine böyle bir grev başlatabilirsin. Aşk ve ilişkiler. Şimdi mesele seni seviyorum demek değil. O sevginin altını doldurmak. Partnerinin sadece böyle işleri düştüğünde ya da ne bileyim canı sıkıldığında yanında olduğunu fark edebilirsin. Ay, bu çok acıdır değil mi? Hani bazen böyle birinin hayatındaki garanti kişi olursun ya. Daha doğru bir cümle oldu değil mi? Ya sen orada hep varsındır, nasıl olsa da gitmezsin kafası vardır. İşte bu hafta o garanti belgesini yırtıp atabilirsin. Evet, değer görmediğin, sadece rahatlık sunduğun için hani o yanında olanlar var ya, o masadan kalkma enerjisi çok yüksek. Yani kendine böyle bir güven gelecek. 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün kavuştuğunda ise gökyüzü sana, tabii ki o klasik meşhur, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü hatırlatacak. Sosyal çevrende dost bildiğin insanların aslında senin iyi niyetini nasıl sömürdüğünü, arkandan neler çevirdiğini, nasıl planlar yaptığını da göreceksin. Oh, yaşasın. Evet, hayat sana gözündeki o pembe gözlüğü yani şöyle çıkar diyor. İnsanların sözlerine değil, cebine ve hayatına katkılarına bak diyor. Bu hafta kazanan boğalar nasıl kazanacak biliyor musun? Konfor alanından çıkma pahasına, hayır bu benim sınırım diyebilenler kazanacak ve olacak. Değerini kendi biçen, başkasının biçmesini beklemeyen boğa bu haftadan gerçekten devrim yaparak çıkar. Kaybedenlerse aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey diyerek susmaya devam edenler olacak efendim. Evet, güzel bir cümleyle de bitirmiş olalım. Geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi 16-22 Şubat haftası ikizler ve yükselen ikizler için evet çok şeyle ilgileniyorum ama hangisi gerçekten benim haftası? Ay, ben bunu sürekli yaşıyorum bir ikizler burcu olarak. Evet, gün yetmiyor gerçekten. Enerji dağılıyor ve sen her şeye yetişmeye çalışırken kendini arada derede ne yapıyorsun? Bulamıyorsun, kaybediyorsun. 17 Şubat'taki Kova burcundaki bu tutulma seni tam da her şeye yetişiyorum dediğin yerden yakalıyor. Telefonun susmuyor. Güzel. Evde yapılacaklar birikmiş. Oh,
katmer katmer geliyor. Ödenmesi gereken bir fatura kenarda duruyor. Ama sen hala yeni bir plan, yeni bir heves peşindesin. Ay bu ikizlerin değil mi? Bu maymun iştahlılığı bilmiyorum. İşte bu tutulma yarım bıraktığın ne varsa önüne böyle sayfa sayfa dökecek. Belki çok aktif olduğun bir gruptan çıkabilirsin. Çıkacaksın da. Belki de ilk kez telefonunu uçak moduna alıp sessiz kalacaksın. Bak ikizler ve yükselen ikizler bizim için yani büyük bir cümle bu. Yapabilir miyiz? Ya bilmiyorum, bu hafta evet kritik bir hafta. Hayat bu hafta senden ne istiyor biliyor musun? Hız değil. Tamamen sadelik istiyor. Aile ve yakın çevrede ise uzun süredir böyle fark etmediğin bir yorgunluk açığa çıkıyor diyebilirim. Kardeşin anlatır, arkadaşın dertlenir, birileri senden böyle akıl ister ama sen de içinden ben ne zaman dinleneceğim diye sorarsın, haliyle insansın. İşte bu hafta ilk kez nazik geçişler değil de net sınırlar devreye giriyor. Aşk ve ilişkiler meselesinde ise çok konuşmak değil de bu hafta doğruyu konuşmak sizler için daha hayırlı olacak. Partnerin senden böyle netlik beklerken konuyu böyle espriye vurmak ya da geçiştirmek bu hafta işe yaramıyor. Biliyorsunuz klasiktir ikizlerin huyu. Bakacağız dediğin her şey böyle bir bir önüne gelecek. Bekar ikizler içinse aynı anda birkaç kişiyle flört etme seçenekleri, açık tutma dönemi kapanıyor. Evet, 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün kavuştuğundaysa dağınıklıkla yüzleşme vakti geliyor. Yani ben işte böyleyim savunması maalesef işlemeyecek. Hayat sana hemen şunu hatırlatacak. Hayaller güzel ama enerjin yoksa o hayallere gidecek yolda yok diyor. Bu hafta kazanan ikizler aynı anda her şeyi yapamam deyip hayatını sadeleştirenler olacak. Bak bunu bugün deneyin, bu hafta deneyin. Masasını toparlayan, telefonunu temizleyen, tek bir hedefe odaklanan ikizler gerçekten haftayı oldukça güçlü kapatacak. Kaybedenlerse hala her masada bir sandalyesi olsun isteyenler şu maymun iştahlılık oyununuzdan vazgeçin. Bu hafta çokluk yok, netlik kazandıracak. Anlaştık mı? Geldik o zaman yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi 16-22 Şubat haftası yengeç ve yükselen yengeçler için beklemediğin bir şeyin seni durdurup düşündürdüğü bir hafta. Evet, her şey sakin gidiyor gibi görünürken bir haber ya da bir konuşma ya da böyle bir gelişme planlarını biraz alt üst edecek gibi görünüyor. Bu hafta mesele aslında duygular değil, hayatın seni nereye çağırdığı kısmı. Şimdi 17 Şubat'taki Kova burcundaki tutulma evet yengeçler için özellikle haberler ve iletişim üzerinden çalışacak. Ya beklemediğin bir telefon, az önce de belirttim, aniden gelen bir mesaj ya da hiç ummadığın bir konuşma seni bir konuda netleştirebilir. Bunu daha önce niye görmemiştim dediğin bir farkındalık da gelmiş olabilir. Kimi yengeç evet bu bir teklif ya da ne bileyim kimisi içinse böyle bir kapının kapandığını gösteren net bir gelişme olacak. Yani ne de böyle kararsızsanız işte o bu hafta netleşiyor. Aşk ve ilişkiler. Şimdi bu tutulma sözlerin ağırlığını biraz artırıyor. Söylenmeyenler kadar söylenenler de iz bırakır değil mi hayatta haliyle? Bir mesajın tonu, bir cümlenin zamanlaması, hatta cevap verilmemesi bile sana çok şey anlatacak. Bekar yengeçler, sizleri de unutmadım. Aniden başlayan bir yazışma ya da beklenmedik bir tanışma gündeme gelebilir. Ama mesele burada heyecan değil. Bu kişi senin hayat ritmine gerçekten uyuyor mu? Ve geldik 20 Şubat Cuma gününe. Yani Satürn-Neptün kavuşumuna. Şimdi iş, para ve gelecek planlarını güzelce masaya yatırıyor. Bu sefer konu haber değil. Sorumluluk. Başka bir şey ön plana çıktı. Uzun süredir sonra bakarım dediğim bir konu artık ertelenmiyor. Bir ödeme planı olabilir, resmi bir evrak olabilir, imza gerektiren bir iş ya da kariyerinle ilgili ciddi bir karar önüne düşebilir. Hayal ettiğinle gerçek imkanlar arasındaki farkın netleşiyor. Bu kavuşum yengeçler için de aslında şunu söylüyor. Para ve iş tarafında belirsizliklerle ilerlemek bu hafta haliyle zor olacak. Netleşen yengeçler rahatlıyor. Erteleyen yengeçler ise sıkışıp kalıyor. Bu hafta kazanan yengeçler gelen haberleri eğer doğru okursa ve ciddiye alırsa gerçekten başarılı olacak. Kaybedenlerse görmezden gelenler. Yani hani o şimdi sırası değil deyip işaretleri böyle pas geçenler olacak. Bu hafta küçük gibi görünen gelişmeler aslında önümüzdeki ayların yönünü belirleyebilir. Dikkatli olmakta yarar var diyorum. Evet, hızla ilerliyoruz. Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. 16-22 Şubat haftası. Aslan ve yükselen aslanlar için dünya benim etrafımda dönüyor sanıyordum
ama meğer başkalarının da bir planı varmış haftası. Sen evet yönetmeyi çok seversin. İpler böyle hep elinde olsun istersin ama bu hafta gökyüzü sana ne diyor biliyor musun? Ya biraz dur, izle. Her şeyi sen kontrol edemezsin. 17 Şubat'taki Kova tutulması tam da karşı burcunda, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Şimdi hemen yine örneklendiriyorum. Şöyle düşüneceksin. İş yerinde bir projeyi sen planlamışsın. Görev dağılımını yapmışsın bir güzel. Sunumu bile hazırlamışsın. Ama gel gelelim ekipten biri son anda ben bu şekilde ilerlemek istemiyorum diyor. Hadi buyur buradan yak. Ya da partnerinle gelecek planı konuşurken sen böyle çok netsindir. Karşı taraf ay ben bilemiyorum yani emin değilim, zamana ihtiyacım var. İçinden o tanıdık tepki yükselir haliyle. Ben her şeyi ayarlamıştım. İşte bu tutulma sana o kontrol ihtiyacını sorgulatacak. Ve bu hafta benim dediğim olacak tavrı çalışmayacak, anladığın üzere, yani verdiğim örneklerden de anladığın gibi. Evet, esneklik sanıyorum bu hafta sizin için çok doğru bir karar. Yani inatlaşmıyoruz. İnat kaybettirir. Evet, aşk hayatında da güç dengesi sessizce değişebilir. Yani kim adım atacak, kim geri çekilecek? Susarak mesaj verme dönemi de var haliyle. Bekar aslanlar için de aylardır oyalayan biri varsa işte bu hafta ya netlik gelir ya da sen kapıyı kapatırsın. Belirsizlikle ilerlemek istemiyorsan bunu açıkça söyleyebilirsin. Yani yalana dolana da oyalamaya da gerek yok derim ben. Geldik 20 Şubat Cuma gününe. Evet, Satürn ve Neptün kavuştu değil mi? Peki bu konu doğrudan seni nasıl etkiliyor? Para ve resmi sorumluluklarla geliyor. Beklenmedik bir ödeme, ortak bir harcamanın gündeme gelmesi ya da gecikmiş bir resmi iş seni masaya oturtabilir. Şimdi bu kısmı detaylandıralım. Yani özellikle böyle borç vermek, kredi çekmek ya da büyük bir maddi karar almak için yani olabildiğince temkinli olman gerekiyor. Kariyer tarafında da söz değil sonuç konuşacak. Ben bu işin en iyisiyim demek yeterli değil. Bunu göstermem gerekebilir demen önemli. Bir terfi ya da sorumluluk artışı da gündemdeyse, yani böyle bir şey bekliyorsan senden tabii ki disiplin ve netlik bekleniyor karşı taraf için. Bu hafta kazanan aslanlar nasıl kazanacak? Tamam, bir de senin yönetimini deneyelim diyenler kazanabilecek ve tabii ki rakamlarla yüzleşmekten kaçmayanlar olacak. Anlaştık mı? Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. 16-22 Şubat haftası Başak ve yükselen Başaklar için ya ben bugüne kadar bu kadarına nasıl razı olmuşum haftası. Evet, sen düzeni çok seversin. Her şey böyle tıkır tıkır işlesin istersin. Ama işte bu hafta gökyüzü sana ne diyor biliyor musun? Her bir burç için söylüyor. Sana da şunu söylüyor. Başkalarının hayatını ütülemekten kendi hayatını kırış kırış bıraktın diyor. Evet, 17 Şubat'taki Kova tutulması seni tam da o insanlara faydalı olayım dediğin o sosyal çevrenden yakalıyor. Şimdi şöyle düşüneceksin. Bir arkadaş grubun var, hepimizin var. Evet, senin de var. Her organizasyonu sen yapıyorsun. Herkesin doğum gününü sen hatırlıyorsun. Kimin ne derdi var? Kim koşuyor? İlk sen koşuyorsun. Sonra bir dönüp bakıyorsun ki sen düştüğünde ya da senin bir fikrin olduğunda ya da ihtiyacın olduğunda kimse oralı olmuyor. Neden acaba? İşte ben burada gerçekten var mıyım yoksa sadece hani o işleri halleden biri miyim diyeceğin kısım. Bu hafta bazı gruplardan sessizce çıkabilirsin. Bazı insanlarla da arana mesafe koyabilirsin. Şimdi aşk ve ilişkiler kısmına geldik. Uyum sağlama rekorun kırılıyor biliyor musun? Evet, yanlış duymadın. Partnerin mutlu olsun diye böyle sevmediğin yemeği yemekten, gitmek istemediğin yere gitmekten yorulmadın mı? Bence yorulmuş olman lazım. İşte bu hafta o meşhur Başak sabrı, çok özür dilerim ama çatlıyor. Ben ne istiyorum sorusunu böyle masaya öyle bir getireceksin ki partnerin senin bu netliğine böyle şaşıracak, hayretler içinde bakacak. Bekar Başaklar içinse durum da şu: belki değişir, belki düzelir diye şans verdin o kişinin aslında senin vaktini çaldığını nihayet bu hafta net bir şekilde anlayacaksın. Bak, bu kısma çok seviniyorum. Geldik 20 Şubat Cuma gününe. Evet, Satürn ve Neptün kavuştuğunda gökyüzü seni hayal dünyasından alıp hesap makinesinin başına oturtuyor. Böyle hani ara ara para biriktiririm ya da bir ara o yatırımı yaparım, bir ara sigortamı hallederim, öderim dediğin ne varsa hepsi önünde böyle birer ödev gibi birikecek. Şimdi bu hafta evet, somut birikim yapmaya başlamak, bir borcu kapatmak ya da uzun vadeli bir kontrat imzalamak için kapılar açılıyor. Evet, ama ciddiyet istiyor.
Tamam mı? Lütfen bu konuda kararlı ol. Bu hafta kazanan Başaklar. Ben buraya sadece birilerinin arkasını toplamak için gelmedim deyip kendi masasını kuranlar olacak. Maddi konularda romantik değil, gerçekçi olan Başak zaten bu haftayı çok güzel bir şekilde farklı ve de karlı kapatacak. Şimdi evet, buraya kadar yani Koç'tan Başak'a kadar hep bir yüzleşme değil mi? Bir ayıklama, artık yeter deme halini anlattım. Şimdi belki izlerken içinizden ya Gökçe Hanım hiç mi iyi bir şey yok, yani hep mi bir kopuş diye geçirmiş olabilirsiniz. İşte tam da burada bir şey netleştirmek istedim. Evet, bu hafta gökyüzü bizi cezalandırmıyor, hafifletiyor. Yani 17 Şubat'taki bu tutulma mutsuz etmek için değil, bizi sömüren, dar gelen ve artık böyle hani üzerimize oturmayan şeyleri hayatımızdan çıkarmak için geliyor. 20 Şubat'taki Satürn-Neptün kavuşumu da işte o boşluğu boş bırakmıyor haliyle. Tam tersine daha sağlam temel atıyor. Yani bu hafta yaşanan kopuşlar bir kayıp değil, İleride iyi ki olmuş diyeceğimiz bir temizliğin de başlangıcı. Ya bilmiyorum, bu kısmı da böyle sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şimdi gelin haftanın bu güçlü etkilerini Terazi burcuyla devam ettirelim. Bakalım terazilerin o hassas dengesinde neler değişiyor. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şimdi 16-22 Şubat haftası terazi ve yükselen teraziler için idare ettiğim şey aslında beni yormuş haftası. Sen genelde evet ortamı dengede tutarsın her zaman. Gerilim azaltırsın. Ama bu hafta işte bazı konuların üzerine örterek ilerlemeyeceğini de fark edeceğin bir hafta sevgili terazi ve yükselen teraziler. 17 Şubat'taki Kova burcundaki tutulma özellikle aşk, keyif, yaratıcılık ve kalbinin öyle attığı yerleri biraz tetikleyecek. Uzun süredir bir şey seni heyecanlandırmıyorsa bu hafta bunu inkar edemeyeceksin. Mesela bir ilişki vardır ama coşku yoktur. Yani bir flörtün vardır ama böyle bir derinlik yoktur. İşte bu tutulma gerçekten mutlu muyum yoksa alışkanlık mı sorusunu öne koyacak. Çocuklarla ilgili konular da yine gündeme gelebilir. Bir karar verilebilir, bir yön değişimi olabilir ya da onların geleceğiyle ilgili bir konuşma yapılabilir. Geldik 20 Şubat Cuma günü. Evet, Satürn-Neptün kavuşumu. Günlük düzeni ve yaşam ritmini masaya yatıracak. Uykuna, beslenmene, iş tempona ve stres seviyene lütfen bu evrede çok dikkat et. Ertelediğin bir sağlık kontrolü, düzenlemen gereken bir çalışma sistemi ya da sınır koyman gereken bir iş yükü varsa evet işte bunlar gündeme gelecek. İş tarafında evet para tek konu değil. Çalışma şartların tabii ki burada önemli. Yani bazı teraziler için görev dağılımı konuşulabilir. Bazıları içinse çalışma saatleri yine gündeme gelecek gibi duruyor. Geldik aşk tarafına. Şimdi aynı ciddiyet burada da var. Partnerinle böyle devam mı yoksa bir şeyleri değiştirelim mi konuşması aranızda geçebilir. Bekar teraziler içinse bir tanışma, hani böyle heyecanlı gibi olacak ama bu hafta böyle yüzeysel olan şeyler pek de ilerlemiyor ama ciddi olanlar kalıcı hale geliyor. Evet, bu hafta kazanan teraziler gerçekten neyin kendisine iyi geldiğini seçenler olacak. Alışkanlıktan değil, bakın çok net söylüyorum. Bilinçli tercihten ilerleyen teraziler rahatlayacak ve kazanacak. Kaybedenlerse sırf denge bozulmasın diye içinden gelmeyen şeylere devam edenler olacak. Evet, dikkat etmen gereken şey herkesi memnun etmeye çalışırken haliyle kendini de ihmal etme yani. Bu hafta denge başkaları için olmasın, kendin için olsun, olur mu? Evet, geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Şimdi 16-22 Şubat haftası akrep ve yükselen akrepler için ben aslında neyi saklıyordum haftası. Bu hafta mesele dışarıya ne gösterdiğin değil, içeride neyi tutmaya devam ettiğin. 17 Şubat'taki Kova burcundaki tutulma özellikle ev, yaşam düzeni ve iç güvenlik alanını elbette etkileyecek. Bu bir fiziksel ev olabilir ama aynı zamanda psikolojik alanında olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun süredir görmezden geldiğin bir huzursuzluk bu hafta yüzeye çıkacak gibi duruyor. Mesela yaşadığın yer seni artık yansıtmıyor olabilir. Ya da evin içinde konuşulmayan bir mesele böyle bir anda gündemine gelebilir. Bu bir büyük kriz gibi değil ama bunu artık konuşmamız lazım havası var. Bazı akrepler içinse taşınma fikri, ev düzenini değiştirme ya da aile içi rol dağılımını yeniden konuşma gündeme gelebilir. Şimdi evet, hep merak ediyorsunuz aşk ve ilişkiler tarafında sizleri neler bekliyor. Şimdi aşk tarafında aslında bu tutulma geçmişten kalan bir duyguyu kapatma enerjisi getiriyor. Uzun süredir böyle içinde taşıdığın ama kimseye söyleyemediğin bir kırgınlık ya çözülür ya da
tamamen bırakılabilir. Bekar akrepler içinse böyle ani bir tanışma olabilir. Ama bu hafta böyle yüzeysel olanlar ilerlemeyecek. Ciddi ya da hiç. Yani ortası yok. Ya çok ciddi olacaksınız ya da bu ilişki bana göre değil deyip kararınızı verip arkanızı dönüp gideceksiniz. Evet, geldik 20 Şubat Cuma gününe. Şimdi biliyorsunuz Satürn ve Neptün kavuşumu var. Bu sizin için yaratıcılık, risk alma ve duygusal cesaret alanını oldukça ciddileştiriyor. Hemen yine örneklendirelim değil mi? Şimdi bir projeyi somutlaştırma ya da ben bunu gerçekten yapmak istiyorum dediğin bir konu gündeme gelebilir. Bazı akrepler bu hafta yarım kalmış bir mesele kapıya dayanabilir. Bakın, sizler için önemli. Aşk ve ilişkilerde de öyleydi, hatırlıyor musunuz? Yani eski yarım kalmış bir şey gündeme gelebilir dedim. Aynı şekilde bazı akrepler için bu hafta yarım kalmış bir mesele de kapıya gelebilir, dayanabilir. Mesela aylar önce böyle tartışılıp kapatılan bir iş teklifi yeniden açılabilir. Ya da şimdi uygun değil diye böyle ertelemiş olduğun bir konuşma, yani karşı taraftan tekrar senin gündemine gelebilir. Hani bazen bir konu vardır, böyle üstünü kapatırsın ama o dosya bir türlü kapanmazdır ya. Yani en net haliyle anlatabileceğim şey bu. İşte o dosya tekrar masana geliyor özetle. İşte bu sefer ne yapman lazım? Ya çok net karar vereceksin. Ya net bir şekilde imzanı atacaksın ya da tamamen vazgeçeceksin. Yani arada derede kalmak yok. Tamam, çok net olacaksın. Bu hafta kazanan akrepler nasıl kazanacak? İçini kurcalayan şeyi görmezden gelmeyenler elbette kazanmış olacak. Evde, ilişkide ya da projede netleşen akrep gerçekten güçlenecek. Kaybedenler de nasıl kaybedecek? Şimdi sırası değil. Hep böyle erteleyenler, konunun üstünü kapatanlar kaybetmiş olacak. Dikkat etmen gereken de yine çok önemli bir yer var. Onu da hatırlatmam lazım. Evet, kontrol sende gibi görünse de bazı şeyleri serbest bırakmadan da yeni alan açamazsın. Değil mi? Böyle değil midir gerçekten de? İşte bu hafta tutmayacaksın. Bu hafta senin için tutmak değil, doğru olanı bırakmak kazandıracak. Anlaştık mı? Geldik sevgili yay ve yükselen yayları. Şimdi 16-22 Şubat haftası yay ve yükselen yaylar için ben gerçekten bu yolu yürümek istiyor muyum? Yoksa sadece duramadığım için mi hareket ediyorum haftası? Yani tipik bir yay cümlesi değil mi bu? Evet, sen özgürlüğüne biliyoruz aşırı derecede düşkünsün. Kısıtlanmaya hiç gelemezsin. Ama bu hafta gökyüzü sana her yere yetişemezsin diyor. Yani bunu yapmaya çalışırken hiçbir yere de varamazsın. Şimdi bir durak seçme vakti diyor. O durağını seç ve orada bekle. Evet, 17 Şubat'taki kova tutulması iletişim alanını biraz netleştiriyor. Yani böyle telefonlar, mesajlar, konuşmalar. Ama bu sefer böyle havadan sudan olmayacak. Yani bu iş ne olacak? Söz verdiğin şey nerede gibi böyle netlik isteyen sorunlarla geliyor, olur mu? Laf arasında böyle söylemiş olduğum bir cümle, verdiğin bir söz ya da yarım bıraktığın bir konu gayet güzel böyle önüne gelecek. Kardeşlerle, yakın çevreli ya da iş bağlantılarıyla böyle açık konuşmalar yapılacak. Güzel. Bu hafta ağızdan çıkan söz bak çok bağlayıcı. Bir başvuru, bir evrak, kısa bir yolculuk ya da resmi bir adım gündeme gelebilir. Ve geldik 20 Şubat Cuma gününe. Ne oluyor bugün? Satürn ve Neptün kavuşuyor. Peki sizde nasıl bir etki oluşturuyor? Yaşam düzenini ciddileştiriyor. Bu sefer konu konuşmak olmayacak. Sadece temel atmak olacak. Eğer bir değişim düşünüyorsan bunun somut tarafıyla yüzleşeceksin. Güzel aslında sizin için. Aşk ve ilişkiler, şimdi benzer bir enerji aslında burada da var. Evet, sizler için flörtlük güzeldir ama bu hafta sonu ne var biliyor musun? Size bir soru var. Bu kişi benim hayat planıma uyuyor mu sorusu var. Sadece heyecan mı yoksa birlikte bir düzen kurabilecek misiniz? İşte bu soruyu sana soracak. Bağ sağlamsa ciddiyet artacak. Yani böyle yüzeysel tanıma aşamasında bir heyecan varsa yavaşça dağılacak ve gidecek diyorum. Bu hafta kazanan yaylar, konuşmaları net yapanlar ve kararlarının arkasında böyle dimdik duranlar olacak. Kaybedenlerse şimdilik böyle ne yapalım deyip önemli konuları böyle yine erteleyenler olacak. Tabii ki dikkat etmen gereken şey de şu: özgürlük sorumluluktan kaçmak değil ki, bilinçli seçim yapmak. İşte bu hafta seçimini yapıyorsun. Sana bir de tavsiyem olsun. Özgürlük demek yani hiçbir yere ait olmamak değil ki. Özgürlük istediğin yeri seçebilme gücüdür. Evet. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Şimdi 16-22 Şubat haftası Oğlak ve yükselen oğlaklar için ben bu düzeni gerçekten inşa mı ettim yoksa
içine mi hapsoldum haftası? Sen evet sistemi kurmayı, kuralları koymayı çok seviyorsun. Ama işte bu hafta ne yapıyor biliyor musun? Bizzat o kurallar tepetaklak oluyor. Değişiyor. Çünkü gökyüzü sana diyor ki yıllardır aynı yolu yürüdün. Sıkılmadın mı? Aynı yöntemleri denedin. Olmadı. Yine yapıyorsun. Artık bu ayakkabı haliyle ayağını vuruyor. Çıkart ayakkabıyı ya da değiştir. İşte değişim vakti geldi diyor sana. 17 Şubat'taki kova tutulması senin tam da o her gün gittiğin yolun yani o gündelik düzenin üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi yine sana bir örnek veriyorum. Şöyle düşün. Her sabah aynı saatte uyanıp aynı işe gidiyorsun değil mi? Aynı insanlarla konuşuyorsun ama artık o ofisin havası sana yetmiyor. Bu hafta ani bir görev değişimi, bir projenin iptali ya da geçici sandığın bir durumun kalıcı hale gelmesi gündeme gelebilir. Konfor alanı sana dar gelmeye başlıyor. Yani bu senin hayrına mı? Yoksa senin için zararlı mı? Tabii ki bu hafta yaşayıp göreceksin. Ben ana hatları sana veriyorum. Artık karar senin. Evet, ev ve aile tarafında ise tam bir mekan değişikliği enerjisi var. Belki bir akraban kapını çalacak. Belki evdeki odaların işlevi değişecek. Hatta bu ev artık bize dar geliyor. Daha geniş bir hayata mı geçsek konuları bile gündeme gelebilir. Eğer bir eğitim, bir kurs ya da kariyerini değiştirecek bir sınav böyle bir niyetin varsa işte bu hafta o başvuruyu yapmak için aslında gökyüzü gerçekten seni böyle sırtından itiyor. Olabildiğince doğru bir hafta. Ve geldik Cuma'ya yani 20 Şubat'a. Şimdi 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün kavuştuğunda o meşhur Oğlak disiplini hadi gözün aydın devreye giriyor. 17 Şubat'ta böyle aklına düşen o değişim tohumu 20 Şubat'ta senden bir takvim isteyecek. Hayat sana şunu soracak. Taşınmak mı istiyorsun? Güzel. Peki nakliye ne kadar tutuyor? Depozitoyu nereden bulacaksın? Yani hayallerin ciddiye bindi. Evet. Romantizmin yerini maalesef hesap, kitap işlerine bıraktığın bir cuma günü seni bekliyor. Aşk ve ilişkiler Oğlaklar için strateji değil, gerçeklik ön planda. Partnerine karşılıklı oturup ya bizim sonumuz ne olacak sorusunu sorma vaktiniz geldi biliyor musunuz? Hadi sorun birbirinize şimdi bunları. Alın cevaplarınızı, ona göre de kararınızı verin. Birlikte yaşama kararı mı yoksa yolları ayırma vakti mi? Bekar Oğlaklar içinse İş gezisinde ya da böyle bir eğitimde ya da farklı bir şehirde tanışılacak o ciddi insan hayatına çok güzel bakın burası kalıcı bir imza atmaya gelebilir. Bu hafta kazanan Oğlaklar benim için en güvenli yer artık değişimin kendisidir diyebilenler olacak. Planı eyleme döken, ilk adım atan Oğlak haftanın gerçekten galibi olur. Kaybedenlerse ama şimdi düzenin bozulmasın deyip hani o skandal ayakkabı vardı ya işte o ayakkabıyla yürümeye devam edenler olacak. Siz o dar ayakkabıyla yürümeye devam edin bakalım. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. 16-22 Şubat haftası Kova ve yükselen Kovalar için hayatımın filmi yeniden çekiliyor haftası. Meşhur oluyorsunuz. Haftanın başrolü sensin. 17 Şubat Salı günü tam senin burcunda bir halkalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Şimdi bu nedir Gökçe Hanım diyeceksiniz. Evet, bu dışarıdan küçük gibi görünen ama içeride büyük bir temizlik yapan bir etki. Sanki gökyüzü eline bir silgi almış ve ben buyum dediğin kalıpları tek tek gözden geçiriyor. Evet, bu tutulma seni doğrudan, duruşundan ve hayata vermiş olduğun tepkilerden yakalayabilir. Yani hayatın her yerinden yakalayabilir. Yıllardır böyle aynı tarzda davranıyor, aynı şekilde tepki veriyor olabilirsin. Çevrendekiler seni belirli bir kalıba da koymuş olabilir. Ama işte bu hafta o kalıp dar gelmeye başlıyor sana. Hepsi maalesef sorgulanıyor. İyi başladık. Sonu biraz olumsuz bitti. Şimdi 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün para ve değerler alanında kavuştuğunda iş daha somut bir noktaya geliyor sizler için. Yeni bir sayfa açıyorum diyorsun da ama hayat şu soruyu da sana her zaman olduğu gibi soruyor. Bakalım sana neyi soruyor? Bu sayfayı neyin üzerine kuracaksın? Sadece his yetmez, zemin de gerekir. Yani gelir gider dengesi, yeteneklerinin karşılığı, emeğinin değeri, işte bu konular senden tamamen netlik bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Netleşmek ister. Belki bir ücret konuşması yapılabilir. Belki bir iş fikri ciddileşebilir. Belki de bu şekilde gitmez deyip de farklı bir yol düşünmeye başlayabilirsin. Hayalle gerçek arasındaki mesafen
kapanıyor diyebilir miyiz buna? Evet, çok doğru bir cümle oldu. Aşk ve ilişkiler. Ben ve diğerleri dengesi oldukça hassas. Evet, sen değişirken karşındaki böyle aynı yerde kalıyorsa haliyle arada boşluk oluşur değil mi? Farkındalık oluşur. Uyum sağlayabilen ilişkiler tabii ki her zaman olduğu gibi güçlenir, yoluna devam eder. Ama sadece alışkanlıkla yürüyenler de haliyle zayıf bir bağdır ve kopar gider. Bekar kovalar için bu hafta tanışılan biri ya da verilen bir karar uzun vadeli sizde etki bırakabilir. Bu hafta kazanan kovalar için değişimi lafta bırakmayıp zemine oturtanlar olacak. Kaybedenlerse böyle eski kalıplara tutunmaya devam edenler olacak. Her zaman olduğu gibi ya şu kalıplarınızı yıkın, bırakın. Azıcık farkındalık. Şimdi bu videoların çekilme amacı da bu değil mi zaten? Ben inanıyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu hafta bunu yapacaksınız. Çünkü bu tutulma seni zorla değiştirmiyor. Ama eski haline de devam etmeni de kolaylaştırmıyor. Aslında sana çözümü çok net sunuyor değil mi? İşte karar verip bunu uygulamak tamamen senin elinde. Ve geldik serinin son burcuna, balık ve yükselen balıklar. 16-22 Şubat haftası balık ve yükselen balıklar için artık netleşmem gerekiyor denilen haftadayız. Evet, sen çoğu zaman olayları zamana bırakırsın. İçinden hissederek ilerlersin değil mi? Duygularına hareket etmeyi çok seversin ama bu hafta sadece his yetmeyecek. Karar gerekecek. Çok net oldu değil mi? Karar gerekecek. 17 Şubat'taki kova tutulması bilinçaltında çalışıyor. Şimdi bu dışarıdan büyük bir olay gibi görünmeyebilir ama içeride bir düğüm çözülecek. Yani uzun süredir böyle içine attığın bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Birine duyduğun güvensizlik böyle somut bir davranışla doğrulanabilir. Ya da bir süredir seni yoran ama adını bir türlü koyamadığın bir durum güzelce netleşebilir. Mesela bir arkadaşının sana karşı tutumu değişmiş olabilir ve sen bunu görmezden gelmişsindir, olabilir. Bu hafta işte ben bunu sezmiştim. Bak, burası çok önemli. Ben bunu sezmiştim zaten dediğin şey ortaya çıkar. Bu bir kriz değil, bu bir aydınlanma. Yaşasın. Ayrıca sağlık ya da psikolojik ve yorgunluk konuları da senin için oldukça önem kazanacak. Uykusuzluk, dağınık beslenme, ertelediğin bir kontrol, tamam, sağlığınla ilgili. Bunlar böyle idare eder seviyesinden çıkabilir. Aman diyorum, ne olur. Vücudunun sana vermiş olduğu sinyalleri lütfen ciddiye al, olur mu? Zaten almak zorundasın. Geldik Cuma gününe. 20 Şubat Cuma günü Satürn ve Neptün senin burcuna kavuşuyor. Evet, işte burada hayalle gerçek yan yana geliyor. Uzun süredir düşündüğün ama böyle adım atamadığın konular vardı. Artık bunları somutlaştırmak isteyeceksin. Evlilik konuşması varsa, bak çok net söyleyeyim, yani direkt konuya giriyorum. Evlilik konuşması varsa resmileşme gündeme gelebilir. Hiç oyalamaya gerek yok sözlü cümleyi. Çok net söylüyorum. Evet, iş değiştirmek istiyorsan da başvuru yaparsın. Bu enerji hayal kurma değil ki, ilk adımı at demek sana. Yani bir işe mi başlamak istiyorsun? Başvuruda mı bulunmak istiyorsun? Yap, sonucunu bekle. Geldik para kısmına. Şimdi dağınıklık toparlanmak ister. Yani göz ardı edilen bir ödeme, bir borç ya da düzensiz harcama fark edilebilir. Aynı zamanda da yeni bir kazanç fikri de ulaşabilir bakın bu dönemde. Ama bu sefer planlı olmak şart. Yani nasıl olsa olur, nasıl olsa öderim, nasıl olsa yaparım dönemi değil de nasıl olacak dönemi başlamış oluyor sizin için. Aşk tarafındaysa sis kalkıyor. Bak, bu kısmı da sizler için atlamamış olayım. Eğer ilişki sağlam temeldeyse o ilişki tabii ki güçlenecek, gidecek. Ama değilse, zayıfsa senin gözün açılır. Bekar balıklar içinse ciddi niyetli biriyle tanışma ihtimali var evet, ama bu hafta böyle kalp kadar akılda devrede bence olmalı diyorum. Bu hafta kazanan balıklar duygularını bastırmadan ama sorumluluk alarak hareket edenler olacak. Kaybedenlerse yine her zaman olduğu gibi erteleyenler olacak. Çünkü bu hafta senden bir mucize beklemiyor. Netlik istiyor. Anlaştık mı? Evet, 12 burcu bu hafta neler bekliyor sanıyorum oldukça ayrıntılı bir şekilde yorumladım. 17 Şubat'taki Kova burcundaki halkalı tutulma hayatımızdaki mış gibi devam eden alanları haliyle görünür kılıyor. Yürümeyen düzenler, içimize sinmeyen ilişkiler, ertelediğimiz her ne karar varsa artık kendini çok net bir şekilde belli ediyor. Önce bir kopuş hissi gelebilir, çok normal, ama bu kopuş yıkmak için değil, tamamen fazlalığı temizlemek için gelecek. 20 Şubat'ta Satürn'le Neptün yan yana geldiğinde iş ciddileşiyor, artık hayaller havada kalmıyor. Evet, bu hafta kolay olmayabilir ama anlamsız da olmayacak. Bazı haftalar konforu bozmak için değil, yönümüzü düzeltmek için gelir. Eğer bir şeyler
netse bu bir kayıp değil, bu bir hizalanmadır. Bu gökyüzü rehberi sana bir farkındalık kattıysa videomu beğenerek destek olabilirsin. Benim için çok önemli. Gökyüzünün dilini birlikte çözmek için kanalıma abone olmayı unutma. Peki sen bu hafta neyi bıraktın? Neyin sorumluluğunu aldın? Yorumlar kısmına yaz, birlikte değerlendirelim, olur mu? Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.